Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece tek bir motifle yapılan çok güzel ve çok kolay bir toka yapımını anlatacağım. Bu şekilde renklerini tercih ettim. Hemen tokamızın renklerini zaten arkada görüyorsunuz. Renkleri istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Ve prenseslerimizin saçlarını süsleyecek bu güzel toka. Sizler de birlikte yapalım. Kısaca bilgileri vermek istiyorum. Kullandığım ip Alize Cotton Gold. Şu şekilde bu mor rengimizin renk numarasını merak edenler için şöyle gösteriyorum. Özellikleri ekran görüntüsü alırsanız şöyle ipimizin özellikleri de burada yazıyor arkadaşlar. İp özellikleri dediğim gibi 3 renk kullandım. Siz İstediğiniz renklerle kombin yapabilirsiniz. Altta takılması ister silikonla yapıştırın. Şöyle arkasına isterseniz böyle hemen takabileceğiniz bir toka tercih ettim ben. Yaklaşık bu da 6 santim büyüklüğünde bir toka. Tığım yine 2 numarayla 2 milim bir tığla örüyorum. Renklerimi başlıyorum. Şöyle koyu gri bir renkle ilk orta kısmını yapacağız. Orta kısmına hemen bildiğimiz birçok yerde de gördüğünüz bu motif sihirli bir halkayla başlıyorum. 3 zincir çektim arkadaşlar. Şöyle ilk etapta 2 tane ikili trabzan yaptım. Çektiğim 3 zincirle birlikte 3 trabzanımız olmuş oldu. Arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 adet ikili trabzan yapıyorum buraya. Orta kısmını ilk orta kısmını oluşturuyoruz. Bu şekilde tekrar 2 zincir çektim. İpimizi de bu şekilde sıkılaştırıyoruz. 4 adet böyle 2 zincirli yaptığımız boşluktan oluşturuyoruz. Bu sonuncusu olacak. Burayı göstereceğim ilk başlangıç yerini. Çünkü nasıl birleştirdiğimi ve nasıl eklediğimi bakın arkadaşlar. 1 2 3 son 2 zinciri çekip burada başta çektiğim 3 zincir vardı. Hemen bu 3 zincirin tam tepesine kaydırmayla birleştirip bir zincir çekiyorum ve burada ipimi kesiyorum. İpimi kestikten sonra şöyle ortayı da sıkılaştıralım. Böyle bir minik ortamız oldu. 4 köşeden oluşuyor. Bu köşelere dikkat edelim. Şu arkaya da bir düğüm atıp ilk rengimizi yapmış olduk. İpimizi kesip hemen açık rengimize geçeceğiz. Ben yine şöyle kırık beyaz krem rengi arası bir ton kullandım. Siz istediğiniz renkte tercih edebilirsiniz. Hemen ipimi alıyorum. Bakın şu ilk boşluğa arkadan iplerimizi tutup 1 2 3 zincir çektim ve aynı boşluğa 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Aynı yere burada yine köşe oluşturacağız. 3 adet ikili trabzan, bir zincir çekiyorum. Bu arada diğer köşeye geçeceğim. Bu iplerimizi de arkada yürüterek arkalarında getirip gizliyoruz. Sonrasında en sonda temizleyeceğiz. Keserek kalan iplerimizi temizliyoruz. Tekrar 2 zincirle buraya 3 adet
yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar üçüncü köşeye geçtim. 2 3 2 zincir çektim. 3 bir zincir çektim. Son köşemizi yapıyorum. Dediğim gibi tercih edeceğiniz renkler de çok önemli. Uyumlu renklerle gayet güzel, şık tokalar elde edebilirsiniz. Hemen bakın 4 tane yine köşe oluşturdum. Arada bir tane sıkı zincir çekiyorum. Bu şekilde yine çektiğim bir alt sırada nasıl birleştirdiysem 3 zincirin tam tepesine kaydırma ile birleştirip bir zincir çektim ve ipimi burada kestim. Hemen bu rengi de tamamladık ve şimdi mor rengimize geçiş yapıyoruz. Mor rengimi aldım. Hemen burada kesmiş olduğumuz ipimizi kestiğimiz kısım, ipimizi buraya alıyoruz. Arkada tutarak yine aynı boylarda şöyle ipimizin ayarlıyoruz uzunluğunu. Çok uzun bırakmayalım ki çok gerek yok ip kalıntısına. Yine 3 zincir çekiyorum. Aynı bu sırada nasıl başladıysak burada da yine bu köşelere 3 trabzan, ilk başta 3 zincirle başlıyoruz. 2 trabzan çektiğimiz 3 zincirde trabzan olarak sayıyoruz. Yine 2 zincir çekip bir köşe oluşturuyoruz. Tekrar 3 trabzan. Bu arada bir zincir çektim. Yine arkada kalan iplerimi de bu arada tutarak örüyorum. Bu kısma 3 trabzan yapıyorum. Artık bu kutucuklarımızı artırarak devam ediyoruz. Bir zincir çekip bu köşeye geçiş yaptım. Burada da köşemizi oluşturuyoruz. Buralarda artık çözmüş olduk arkadaşlar. Başlangıç yerlerimiz, köşelerimiz belli. Nasıl öreceğimizi çok uzun tutmak istemiyorum videoyu. Hemen bu kısmı gösteriyorum. Tekrar bir zincir çekip bu aralarda oluşturduğumuz, alt sıralarda oluşturduğumuz şu boşluklara da 3'er adet ikili trabzan yapıyoruz ve bir zincir çekiyoruz geçişlerimizde. Yine bu köşeye geçiş yaptık. Bakın hemen böyle bu sırayı da sonuna kadar gelelim. Tekrar ipimi yine kestim, aynı yerden devam ediyoruz. Şimdi yine gri, krem rengi, mor dedik. Şimdi tekrar gri ipimize geçiş yaptık. İpimi arkaya alıyorum. İlk köşemize ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. İki adet ikili trabzan, 1 2 ilk köşeyi oluşturdum. Burada da teknik aynı ilerliyoruz. İlk köşemiz, bir zincir çekiyorum. Burada da iki boşluğumuz var. Şimdi burada bir tane kutucuk arttırmış olduk. Arada bir zincir çekerek geçtim. Bu aralara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın burada bir tanesini bir kutucuğa fazladan yapıyoruz. Bu artmış oldu. Altta bir taneydi. Burada iki kutucuk doldurmuş olduk. Tekrar bir zincir çekiyorum ve köşelerimiz her zamanki gibi yine aynı örüyoruz. Burada bir değişiklik yok. Bu sırayı da gri ipimizle tamamlıyoruz. Üç adet bir zincir çekip aralara geçiş yaptık. Sonuna kadar burayı da gelelim, devam edelim. Diğer rengimizle. Evet, şimdi hemen
açık rengimize geçiyoruz. Yine ipimi aldım ilk köşeme. Aynı boyut olsun. 1 2 3 zincir çekerek ilk köşemizi oluşturuyoruz. 1 2 zincir çektim. 3 tane ikili trabzan, 2 3, yine arada bir zincir çekip bu kutucuklarımızı, burada da 3 tane olacak. İplerimizi bir yandan arkada tutalım parmağımızla, ön tarafa kaymasın. Buraya geçtim. Burada 3 üçer ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane fazla çekmişim. Sadece burayı göstereceğim arkadaşlar. Sonrasında zaten motifi anladık. Bunu ilk defa yapanlar için gösteriyorum. Yani çok zor bir motif değil. İkinci köşemiz. Bir zincir çekip araları örelim. Bu sırayı da tamamlayalım. Son bir sıramız kalmış olacak. Mor renkle öreceğimiz ve devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın şöyle tamamladık motifimizi. Son kenarına yine mor renkle gittim. Aynı teknikle yani gösterilecek bir şey yoktu. Zaten çözdünüz. Arttırmaları da görüyorsunuz net bir şekilde. Bu şekilde motiflerimizi tamamladıktan sonra şimdi hemen diğer öreceğimiz bu aradaki bağcığa ve fiyonk olacak kısmına geçiş yapacağız. Yine mor renk kullanacağım ben. Hemen bu şekilde bırakıyorum motifimi de ve ipimi alıyorum. Şu ortaki kısmını örüyoruz. Sık iğne ile örüyorum ben orayı. Öncelikle 6 zincir. 1 3 4 5 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hemen ikincisine bir sık iğne yapıyorum. Beş sık iğne elde ediyoruz. 6 zincirle başlayıp bir zincir çektim. Tam dibine geri dönüp ilmeğin içerisine batıyorum. 2 3 4 5, bir zincir çektim. 1 2 3 4 5, bir zincir çektim. Geri çevirip her seferinde aynı şeyi tekrar ediyoruz. 5 adet sık iğne ile toplamda, şimdi size söyleyeceğim. Ben eğer eliniz sıkıysa daha fazla. Bu dişler görünüyor zaten, bakın. 1 2 6 diş yaptım ben toplamda arkadaşlar. Bir diş yine 2 sıraya tekabül ediyordu. Yani 6 12 sıra sık iğne ördüm. 12 13 sıra.
Bunu hemen 6 dişte tamamlayarak 12 sıra sık iğne ile devam edip sonrasında birleştireceğiz. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane toplamda bu şekilde 6 dişten oluştu. 12 sıra ördüm. Bu şekilde katlıyorum. Şu karşılıklı ilmekleriyle birleştirme yapacağım. Kaydırma ile bu taraftan bu taraftan batıyoruz. Bir zincir çektim. Birleştirmemizi de yapıp iplerimizi temizliyoruz. Aralarda böyle yüzük gibi tam ortasına girecek şekilde örüyoruz. Dediğim gibi eğer eliniz sıkıysa bu şekilde bu motif bu içerisinden geçirmekte zorlanacaksanız bunu 7 diş 8 diş de yapabilirsiniz. Ben tam bu boyutta ideal oldu benimkisi. Bunu temizleyelim, iplerini sıra bu kısmına geleceğiz. Bu kısım içinde siz sık iğne ile aynı bu ördüğümüz teknikle örebilirsiniz. Ben o şekilde de denemiştim ama çok sık oldu ve böyle düz olmadı. Böyle kıvrık kıvrık durdu. Ben o yüzden sık iğne ile değil de bunu da şöyle çok sık çekmiyoruz zincirleri. 5 zincir çekerek ilmeğimin başına alıyorum. Yanındakine bir tane çakma sık iğne ya da çakma trabzan dediğimiz şekliyle ördüm ben bu kısmını. Çok sıkı da örmedim ki böyle gayet düzgün, görüntüsü düzgün bir şekilde olsun. 5 zincirle yine 5 tane elde edeceğiz. Başta çekiyoruz, hemen bir zincirimizi tam dibine yine çakma sık iğne yapıyoruz. Her seferinde ilmeğimizi, ipimizi tığımıza doluyoruz. Tam sonlarında diplerine de batıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tam diplerinden çakma sık iğne. Bunu da 18 diş, yani 18 30 35 36 sıraya denk geldi arkadaşlar. Biraz örelim. Nereyi gösterdim, nasıl olacağını göstereceğim size. Şu diplerini unutmuyoruz. Her seferinde hem başlarken dibine batarak başlıyoruz, hem de bitişlerde dibine batıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Ama siz sık iğne ile de aynı şu ortadaki yüzük kısmını yaptığım sayılarla 6 zincir çekerek 5 sık iğne elde edebilirsiniz. Burada ben 5 zincir çekerek yine 5 zincir yani 5 çakma sık iğne olarak görünüyor. Bakın hem başta 1 2 3 4 5, başta da sonda da battığım için böyle güzel düz bir görüntüsü olmuş oluyor. Diş de demekten kastım, bakın 1 2 buralar, şu kısım bir diş sayıyorum ben. Bunu ben 17-18 diş yaptım. Siz 18 diş olana kadar yapın. 18 diş de 36 sıraya denk geliyor. 1 2 3 4 5 6 sıra ördük şimdiden. Bunu 36 sıra, dediğim gibi uzunluğunu siz daha da uzun isterseniz uzun yapın. Daha kısa olsun isterseniz bunu ayarlayabilirsiniz tokanıza. Bu kısmı da örelim. Sonunda tokamızı birleştirme kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, tamamladık. Bu kısmı
Dediğim gibi kaç sıra örmüşüz birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 sıra. Tam 36 sıra olmuş. Hemen şöyle tığımın yardımı ile şu yüzük şeklinde yaptığım motifime hemen bu kısımdan içeriye çok basit ekleme, şu eklediğimiz yer ters tarafına, arka tarafa denk gelsin. Tığ yardımıyla alınır. Şu kısmı çıkardık mı hemen düzeltelim. Ben bunu daha büyük rahat olsun diye yapabilirsiniz bu ortadaki yüzük kısmını arkadaşlar. Ben büyük X istemedim. Çünkü böyle fiyonklu şeylerde aksesuarlarda böyle belinde gayet orta kısmı sıkı olsun seviyorum. O yüzden de birazcık daha böyle dar ördüm. Evet. Burayı kenar kısımlarını da hemen ayarlıyoruz. Nasıl dursun istiyorsanız ortayı bu şekilde gayet bakın tamamladık. Bağcık kısmına yine alttan ip olan yerinden denk getirmezsek iyi olur. Şu kısmını tığımızı alalım. Yine bunu da hemen içerisine geçiş yapıyoruz. Dediğim gibi düzeltmeleri alt tarafa iyice düzeltip evet arkadaşlar tokamızı tamamladık. Bu şekilde gayet şık ve güzel bir tok oldu. Klipsini de şöyle arkadan dediğim gibi silikon yardımıyla da takabilirsiniz ama böyle de gayet bu şekilde bir tokayla tercih edebilirsiniz. Hem de çıkarıp takmak için de kullanımı pratik oldu. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle önerebileceğiniz videosunu çekmek istedim. Özellikle de takipçilerimin Instagram'dan da takipçilerimin yönlendirmesi doğrultusunda istekler üzerine bu şekilde ilerliyorum. Sizin de eğer çekmemi istediğiniz videolar, farklı işler varsa da buradan da Instagram sayfamdan da yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Kanalıma da abonelik ücretsizdir. Abone olarak, beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek ümidiyle.